Bugünlerde kişisel gelişim ve insanın kendini değiştirme çabası oldukça popüler hale geldi. Dolayısıyla ben de kendimizi nasıl değiştirebiliriz ve bu değişim süresince kırılma noktalarını nasıl yönetebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Kırılma noktaları bizlerin önemli ve bizi değişime sürükleyen olaylardır. Bunlar bizi başarıya götürse de, engelleri aşmamızı sağlasa da bazı zamanlar oldukça ızdıraplı olabilir. Bizleri bunalıma sokar, gelecek kaygısı yaşatır veya kendimizden şüphe duymamızı sağlar. Peki kırılma noktalarının bu negatif taraflarını alıp kendimiz için yararlı hale dönüştürebilir miyiz? Öncelikle kendimizi değiştirmek için veya bir kırılma noktası yaratmak için konfor alanımızın dışına çıkmamız gerekiyor. Bu konfor alanı kendimizi rahat ve güvende hissettiğimiz, yeni deneyimlerin asla olmadığı bir yerdir. Bu alanda neyle karşılaşacağımızı az çok biliriz. Risk azdır, belirsizlik yoktur. Bu alanda kendimizi zorlamamıza pek gerek duymayız. Bu yüzden de gelişimin oldukça sınırlı olduğu bir alandır. Hepimizin bu konfor alanı dediğimiz yerden kurtulmak için kendine özgü yöntemleri var. İşte motive olmaya çalışanlar, hemen yapanlar veya yanına bir arkadaş arayanlar. Bu konfor alanında kalmak aslında bizlerin bir tercihi değil, bir savunma mekanizmasıdır. Çünkü bu alanın dışına çıktığımızda bizleri bekleyen belirsizlikler ve hata yapma ihtimalleri zihnimiz tarafından bir tehdit olarak algılanır. Dolayısıyla zihnimiz bir savunma mekanizması geliştirir. Biz buna bahaneler deriz. Tanıdık geldi tabii ki. Bahaneler aslında gerçek engeller değildir. Bizlerin zihnimizle verdiğimiz içsel mücadeledir. Örneğin hiç vaktim yok dediğimizde aslında ben bu duruma şu anda öncelik vermek istemiyorum deriz. Yani kendimize pek dürüst olmayız. Bir süre sonra da kendimizi kandırmak bir alışkanlık haline gelir. Yani sonuç olarak bu bahaneler kısa vadede vicdanımızı rahatlatır. Fakat hatalarımız konusunda ya evet bu benim hatam dememizi engeller. Uzun vadede ise pişmanlığı getirir. Bu dünyanın en iyi sporcusu bile olsanız bir gerçektir. Örneğin Michael Jordan, kişisel antrenörü olan Tim Grover'ın bir sözü var. Eğer kazanmanın bedelinin çok yüksek olduğunu düşünüyorsanız bir de pişmanlığın faturasını bekleyin. Bu kendimizi değiştirme süresi içerisinde bazen de var olan bir sorundan yakınırız. Şikayet ederiz. Şikayetler her ne kadar doğal ve insani bir tepki gibi görünse de bunu bir alışkanlık haline getirmek kişide psikolojik ve sosyal anlamda tabii ki zarar verir. 1. Çözüm üretmeyi engeller. Sürekli soruna odaklanırız. 2. Özgüveni zedeler. Kişide sürekli çaresizlik hissiyatı uyandırır. 3. Sosyal ilişkileri çok kötü zedeler. Sürekli şikayet eden birinin yanında olmak istemezsiniz. Sonuncusu ve benim favorim. Şikayet etmek hiçbir şeyi değiştirmez arkadaşlar. Peki bu şikayet etmek veya bahaneler üretmekten kaçınmak haricinde kendimiz için ne yapabiliriz? Tamamen farklı bir yerden bakabiliriz. Yani bakış açımızı değiştirebiliriz. Çünkü yaşadığımız bu gerçeklik dış dünyanın bir ürünü değil, bizim kendi zihnimizin bir ürünüdür. Yani gerçeklik bizim onu nasıl algıladığımızla ilgilidir. Biliyorum biraz karmaşık gelebilir. Bir film üzerinden anlatmayı deneyeceğim. Inception. Film tabii ki harika bir bilim kurgu eseri olmanın yanı sıra
gerçeklik, rüya ve bakış açısı kavramlarını derinlemesine sorgulatır. Film, rüya içinde rüya kurma fikriyle gerçekliğin nasıl oluştuğunu ve bu algının ne kadar öznel olabileceğini bizlere gösterir. Filmin baş karakterini oynayan Leonardo DiCaprio'nun oynadığı filmin baş karakteri olan Cobb, rüya ve gerçek ayrımını bir süre sonra giderek yapamaz hale gelir. Bizler de onunla birlikte acaba gerçeklik nedir ya da gerçeklik bizim algıladığımızla sınırlı olabilir mi diye sorgulamaya başlarız. Benim değinmek istediğim nokta, filmde rüya mimarları denilen özel kişiler var. Bu kişiler başka bir insanın zihnine girildiğinde o kişinin gördüğü rüyanın mimari yapısını, düzenini ve mantığını oluşturur. Bu kişiler sadece fiziksel bir yapı inşa etmezler. Orada tamamen farklı bir bilinç yaratırlar. İzleyelim. Sizlerden bütün bir şehri tepetaklak etmenizi veya başka bir insanın rüyasına girmenizi tabii ki beklemiyorum. Sadece onlar gibi düşünmenizi istiyorum. Onlar gibi davranmanızı istiyorum. Kendinizi, bilinciniz ve düşünce şeklinizi amaçlarınız doğrultusunda yeniden inşa edebileceğinize inanın. Farklı bir realite inşa etmeyi deneyin istiyorum. Deneyelim bakalım. Diyelim ki sizlere 5 dakikalık bir TEDx konuşması yapacağım. Tamamen farazi ve hoşuma gitmeyen bazı durumlar var. Bana ayrılan süreden mutlu değilim veya sizlerde bir etki yaratacağıma inanmıyorum. Bir ilham perisi olacağıma inanmıyorum. Şimdi kendi sorunlarımı çözebilmem için kurduğum bu gerçeklik algısının dışına çıkmam gerekiyor. Ki farklı bir bakış açısıyla bakabileyim. Biliyorum bu TEDx etkinliğinde alanın dışına çıkmak biraz yasak ve illegal ama çıkamayacaksam niye var diyerekten şöyle bir adım atacağım. Ve durup bir bakmak istiyorum. Acaba burada ne oluyor deyip. Şurada bir beyefendi var. Beni dinlemek üzere gününden 5 dakikasını ayırmış ve gelmiş. Biraz daha bakıyorum. Orta sıralarda bir hanımefendi daha var. O da sağ olsun gününden 5 dakikasını ayırmış ve gelmiş. Peki. Bu salonda ortalama diyelim ki 500 kişiyiz. 500 kişinin her biri 5 dakikasını ayırmış ve beni dinlemek üzere bu salona gelmiş. Yani benim bu 5 dakikalık konuşmamın içinde her birinizin 5 dakikası var. 500 kişinin 5 dakikası. 2500 dakika. 41 saatten fazla bir süre. Tamam. Ben artık 5 dakikalık bir konuşma yapmıyorum. Hayır efendim. Madem buradaki herkesin zamanının bir değeri var, benim konuşmamın değeri an itibariyle 41 saat. Belki bu gerçeklikte hala 5 dakikalık bir konuşma yapıyor olabilirim. Fakat kendi yarattığım realitede benim konuşmamın değeri artık 41 saat. Yaptığım işin çok daha değerli bir hale gelmesi her şeyi değiştirir. Motivasyonum artar. Konuşmama çok daha özenli bir halde hazırlanırım ve sizlerin geçirdiği tüm bu süreyi çok daha keyifli bir hale getiririm. Yani bu gerçeklik sadece nereden baktığınızla ilgilidir. Kırılma noktası da aslında tam da burada. Kendime farklı bir yerden bakmayı seçtiğim yerdir. Çünkü
değiştirmediğim bir şey bir süre sonra kendi seçimim haline gelir. Dolayısıyla kendime farklı bir yerden bakmak, farklı bir realite yaratmak benim seçimim haline gelir. Bugün ben bu kırmızı dairenin dışına çıktım ve kendi realitemi yarattım. Sevmediğim bir şeyi sevebileceğim bir hale getirdim. Belki sadece kendimi kandırıyorum ve sizleri kandırıyorum. Saat hala aynı, ben hala buradayım ve geçirilen zaman aynı. Bu da bir bakış açısı. Umarım sizler de bir gün kendi gerçekliğinizin ve bu kırmızı dairenin dışına çıkabilirsiniz. Sizlere bunları sağlayacak hedefler ve amaçlar diliyorum. Bana ayırdığınız 41 saat içinde çok teşekkür ederim efendim.